Merhabalar efendim. Erkeklerde geç boşalmanın nedenlerini konuşacağız. Geç boşalmanın nedenlerine gelmeden önce geç boşalma nedir onu konuşalım. Kişide 6 ay süreyle sürekli yineleyici cinsel ilişki sırasında vajina içine boşalamama durumudur. Hem kadında hem de erkek partnerde ciddi sorunlar oluşturuyor. Vajinanın içinde kalma süresi 25 dakikadan fazla olduğu zaman biz geç boşalma diyebiliyoruz. Ve bunda da süre tabii ki 6 ay diye baz alıyoruz. Yani yeni başlamış bir sorunsa buna hemen geç boşalma tanısı koymuyoruz. Genellikle elle mastürbasyon ve oral ilişki sırasında bu kişiler orgazm olabiliyor, boşalma sağlayabiliyor ama cinsel birleşme sırasında boşalma sağlayamıyor. Bazen de mastürbasyonla dahi boşalma sağlayamayabiliyor bu erkekler. Diğer cinsel işlev bozukluklarına göre çok nadir görülür. Ortalama %2 ile 5 arasında görülür. Ama buna rağmen zor ve ciddi bir problemdir. Neden kaynaklanır? Şimdi onlara geçelim. Erken boşalma sorunu daha sık görülen bir problem, geç boşalma sorunu çok daha nadir görülen bir problem ve temelde nedeni psikolojik nedenlere bağlı. Bazen de fiziksel rahatsızlıklar sonucu ortaya çıkabiliyor. Şimdi psikolojik kaynaklı geç boşalmanın sebeplerini konuşacak olursak, erkeklerdeki geç boşalma sorununun genelde en büyük nedeni katı, zor, dini ve ahlaki olarak baskıcı ailelerde ve kurallarla yetiştirilme tarzına bağlı olarak erkeklerde geliştiği görülmüş. Mesela cinsellik ayıp, kötü, pis, günah bu şekilde baskı altındaysa ve bunlara çok maruz kalmışsa, çocukluktan itibaren hiçbir cinsel bilgi almadıysa ve bu birey yaşanılan bir cinsel travma yaşadıysa, işte taciz gibi, travma gibi, cinsellikle ilgili yanlış mitler, abartılı düşünceler, abartılı hurafeler, şehir efsanelerine maruz kaldıysa cinsel ilişkide boşalamama veya zor boşalmaya neden olabilir. Onun için de çocuklarınızı yetiştirirken lütfen kuralları belirlerken buna göre düşünün ve belirleyin. Ayrıca cinsel bilgi ve deneyim eksikliği de bir diğer sebepler arasındadır. Psikodinamik açıdan baktığımız zaman anneye duygusal olarak bağlılığını aşamamış, bireyselleşememiş, başka nedenlerle kadınlara kendini veremeyen erkeklerde de sıklıkla rastlanılan bir durum olarak izah ediliyor. Geç boşalma sorunu yaşayan erkekler genellikle mükemmeliyetçi, narsist, otokontrolü yüksek yapıya sahiptirler. Bilinçte ve bilinçaltında boşalmalarına engel olan bir sürü böyle mitler vardır. Bu şekilde cinselliğe adeta bir ket vurma sebebi olmakta bu durumda. Şimdi psikolojik sorunları bir kenara bırakalım. Diğer fiziksel sebeplere bakalım. Yani organik ya da fiziksel bedendeki problemlerden kaynaklanan geç boşalmanın nedenleri neler? Psikolojik olmayan bazı durumlarda geç boşalma problemi oluşturabiliyor. İşte mesela antidepresan ilaçlar, prostat ameliyatları, Alzheimer, Parkinson gibi nörolojik hastalıklar, kronik alkol tüketimi. İşte böyle bir durum varsa o zaman da geç boşalma yaşayabilirsiniz. Şimdiden alkol tüketimine dikkat edin derim. Erkek istediği zaman orgazm olamadığında cinsel ilişki sırasında yeterince doyuma ulaşamaz. Ve doyuma ulaşamadığı için de ardından bir cinsel isteksizlik sorunuyla karşı karşıya kalabilir. Ayrıca cinsellikle ilgili kaygıların artışına sebep olan bir durum varsa o da geç boşalmaya neden olabilir. Bu yüzden eğer sorununuz varsa, sevgili kadınlar, eşinizde geç boşalma varsa lütfen geç kalmadan tedaviye başvurmak çok önemli. Geç boşalma sorununun tedavisi cinsel terapi sayesinde şu anda günümüzde mümkün. Ama sorun uzadıkça terapiye cevap, tedaviye cevap şansı azalmakta. Cinsel ilişki sırasında eşiniz geç boşalıyorsa, boşalamıyorsa işte o noktada biz geç boşalma diyebiliyoruz. Peki Masters ve Johnsons diye bizim iki bilinen cinsel terapistlerin ilk terapistleri var. Bunlar ne demişler? Ejekülatör yetersizlik terimini ortaya koymuşlar. Bu bozukluk ejekülatör refleksin özel bir engellenmesi sonucu, bu bazen psikojenik bazen organik hastalıklara bağlı, erkeğin vajininin içinde boşalamaması şeklinde tanımlamışlar. Şimdi bu geç boşalmanın bir de birincil bir de ikincil diye tipi var. Durumsalı var. Böyle ayrılıyor. Birincil orgazmik bozukluk yani yeterli sürede, yeterli dozda, yeterli yoğunlukta cinsel uyaran almasına rağmen yaşam boyu orgazm olamama, vajina içine boşalamama durumudur. Buna primer orgazmik bozukluk diyoruz ve tedavisi aslında çok daha zordur. Bir de cinsel uyarı türünden bağımsız olarak arada bir orgazm yaşantısının olmamasına ise durumsal orgazmik bozukluğu
diye adlandırmışlar. Acaba sizde hangisi var? Bir ona bakın. Yani arada bir mi oluyor yoksa hep mi bu sorunu yaşıyorsunuz? Tedavileri de tanılarına göre değişiyor. Şimdi tıbbi kaynaklarda erkekte bu orgazm fazıyla ilgili olarak reterde ejekülasyon terimi de kullanılıyor. Ama aslında geç boşalmada reterde ejekülasyon çok da dememek lazım. Erkek doruk noktasına çünkü hiç ulaşamıyor ya da ulaşabilmesi için çok uzun ve çok yoğun bir uyarılma sürecine ihtiyaç duyuyor. Reterde boşalma ise daha çok fiziksel hastalıklara bağlı ortaya çıkıyor. Şimdi çeşitlerine bakalım. Geç boşalmanın çeşitleri nelerdir? Bir, en şiddetli şekli mastürbasyonla bile boşalmanın olamaması. Ve bu aslında çok daha nadir. Yani vajina içine boşalmaya geçtik, mastürbasyonla dahi olamıyor bir kişiler. Daha hafif şekli ise mastürbasyonla boşalma oluyor ama cinsel birleşme sırasında boşalma olamıyor. Üçüncü formu ise bu da nispeten hafif. Erkek eşinin yanında elle ya da oral uyarılmayla boşalma sağlayabiliyor ama cinsel birleşmede boşalma sağlanmıyor. Bunların tedavileri çok kolay. Dördüncüsü ise en hafif şekli, durumsal olanıdır. Bazı durumlarda boşalma oluyor, bazı durumlarda olmuyor. Bunlar da en kolay tedavi edilebilen vakalar. Böyle bir sorunuz varsa sevgili erkekler ve sevgili kadınlar, eşinizde böyle bir sorun varsa mutlaka tedavi için başvurun. Çözümsüz değilsiniz. Bu çifti gerçekten sıkıntıya sokan bir durum. Geç boşalma toplumda yaygın mı? Erken boşalma ve sertleşme bozuklukları çok daha yaygın. O geç boşalma daha az görülüyor. Görülme sıklığı ise %2 ile 5. Yani 100 erkekten ikisi ya da 5'i geç boşalma yaşıyor. Geç boşalan erkekler genellikle aşırı tutucu bir ortamda yetişmişlerdir. Cinselliği günah, cinsel organları da kirli olarak algılarlar. Bilinçli ya da bilinç dışı suçluluk duyguları olabilir. Cinsel alanın dışına çıkan yakınlaşmayla ilgili sorunları vardır. Kendilerini yaşadıkları ana, duyguya, hazza bırakmakta güçlük çekerler, teslim olamazlar. Her alanda sürekli kendilerini kontrol etme, otokontrol gereksinimleri çok yüksektir. Kendilerini bırakamadıkları için kendilerini veremedikleri de aslında bu problemde dikkati çeker. Boşalmayı aşırı kontrol etmek, performans anksiyetesi içinde olmak, kadını mutlu etmeye çalışmak, mutlu edemedim düşünceleri, kadına bağlanma korkuları, kadına yönelik şiddet, öfke, agresyon, eşinin hamile planlıyor ama adam planlamıyor. Bu tür durumlar, performans kaygıları, kendilerini cinsel deneyimi bırakma zorluğu çekerler bunlardan dolayı erkekler. Bu alanda kendilerini aşırı eleştiren, davranışlarını, performanslarını yargılayan hem partnerleri hem de kendileri bu yapıdadırlar. Narsistik, obsesif kişilik özellikleri de sıklıkla görülür. Çocukluklarında bu çocuk kişilerin anneleriyle annelerini tatmin etme ile ilgili endişe yaşadıkları için eşlerini de tatmin etme ile ilgili endişeleri olabiliyor. Bir kadının memnuniyetini baza koyuyor ve sürekli bunu izleme tutulumu gösteriyor. Burada hemen söyleyeceğim sevgili kadınlar, eşinizin sizi orgazm etmesi üzerine odaklanmayın. Siz kendi orgazmınızdan sorumlusunuz. Eğer bunu yaparsanız eşinizle geç boşalma sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü cinsel ilişki sırasında eşini tatminiyle aşırı meşgul oldukları için kendilerine bir boşalma yasağı bilinçaltında engeller koyarlar ve bu da onların orgazmını engelleyebilir. Cinsel yaşamın eğer başından beri varsa boşalma zorluğu, o zaman daha ciddi sebepler var demektir. Orgazm sorunları o zaman başta hemen tanı konulup tedavi edilmesi gerekiyor. Ama sonradan çıkan orgazm sorunları ise erkeğin karar vermediği ama kadının istediği bir hamilelik planı varsa, kadın eskisi kadar çekici değilse, çekiciliğini kaybetmişse bu noktada sevgili kadınlar lütfen kendinize bakmaya devam edin. Bunu kendiniz için yapın. Kendiniz için yaptığınızda eşiniz de bundan fayda sağlayacaktır. İlişki memnuniyetsizlikleri, ilişki problemleri, çift problemleri, bu ilişki güçlüklerinin bazen yansıması olarak da geç boşalmayı görebiliyoruz. Bazen de ödipal sorunlar dediğimiz psikodinamik açıdan erkeğin yaşadığı çocukluk travmaları, partnerlerini seçme, ilişkiyi sürdürme, bağlanma sorunları, uyarılma güçlükleri bunların hepsine neden olabiliyor. Orgazmı kitleyici olabiliyor. Obsesif karakterdeki kişilerde duygularını denetleme üzerinde çok yaygın kaygı yaşarlar. Çünkü duygularının denetimini kaybederlerse, kontrollerini kaybederlerse kendilerini de kaygı içinde bulurlar. Ondan dolayı da bu kişiler kendi orgazmını da bu şekilde kitleyebilirler. Narsistik bireyler ise, yani narsistik kişilik özelliği gösteren bireyler ise başkasının yanında ben kontrolsüz olursam, saygınlığımı kaybedersem gibi bir endişeye girerler.
Bu da onların orgazmını etkiler, yani geç boşalmalarına neden olur. Evet, araştırmalar neyi göstermiş? Orgazm ile ejekülasyon ayırt edilmesi gerekiyor. Ketlenmiş orgazm ile retrograd ejekülasyon farklı. Yani ketlenmiş orgazm dediğimiz şey geç boşalma, vajinanın içinde 25 dakikadan uzun süre kalmasına rağmen boşalamama. Retrograd ejekülasyon farklı. Çünkü retrograd ejekülasyonda seminal sıvı doğrudan geri gitmekte. Yani meni üretiliyor, fışkırmıyor ama geriye doğru, mesane içine doğru gitmekte ve genellikle organik psikolojik sebepler değil de organik bir hastalığa bağlı oluyor. Geç boşalmada ise erkek doruk noktasına ya hiç ulaşamıyor ya da orgazm olabilmesi için çok yoğun uyarılma, çok uzun bir süreye gereksinim duyuyor. Boşalmanın hiç olmaması, mastürbasyon sırasında veya uyku halinde de olmaması bu ciddi bir problem olabileceği anlamına geliyor. Ama mastürbasyon sırasında ya da gece uykuda orgazm olan, boşalan erkeklerde tedaviye çok daha hızlı sonuç alabiliyoruz. Bu bozukluk genellikle aşırı kontrolcü, kendini cinsellikte bırakmakta güçlük çeken, partnerine öfke duyan, yani kadına düşmanlık duyguları içinde besleyen erkeklerde daha çok görülmüş. Çalışmalar şunu da göstermiş. 2004 yılında yapılan bir çalışma, eşini hamile bırakma korkusu içinde olan erkeklerde de ve partnerine olan cinsel ilgisini kaybeden erkeklerde de bu bozukluğun gelişebileceğini belirtmişler. Şimdi birazcık da burada prostat hastalıklarından bahsetmek istiyorum. Prostatektomi dediğimiz, prostata alınan kişilerde ya da genitoüriner sistemle ilgili ameliyatlarda, nörolojik hastalıklarda da işte fizyolojik bazı durumlara bağlı da geç boşalma sorunu olabilir. Bazı ilaçların kullanılması, özellikle antidepresanlar, antihipertansif yani tansiyon ilaçları, tiroidazin gibi ilaçlar, nöroleptikler yani epilepsi için kullanılan ilaçlarda boşalmayı geciktirebilir. Aşırı alkol kullanımına bağlı veya aşırı şeker yüksekliğine bağlı da geçici olarak geç boşalma sorunu görülebilir. Yaşam boyu orgazm bozukluğu, yaşam boyu geç boşalma çok ciddi bir sorunu, psikolojik temelli sorunları gösterir ve genellikle çok katı kurallarla yetişen çevreden gelen erkeklerde görülür. Cinselliği günah, ayıp, genital bölgeleri bu kişiler kirli algılayabiliyorlar. Bununla ilgili suçluluk duyguları yaşıyor olabilirler. Onun için de bu videoyu izleyen sevgili kadınlar ve sevgili erkekler, erkek çocuğunuz varsa geliştirirken büyüme evrelerinde bunlara lütfen dikkat edin. Genital bölgelerle ilgili konuşurken dikkat edin. Cinsel yaşamla ilgili vakti geldiğinde, ergenlik dönemine geldiği zaman mutlaka cinsellikle ilgili doğru bilgileri alması için yaşına uygun psikologlarla görüştürün. Sizin yapacağınız yanlış bir davranış onun hayatının kararmasına, eşiyle problemler yaşamasına neden olabilir. Bu kişiler, yani geç boşalma sorunu yaşayan kişiler cinsellik alanlarındaki ilişkilerinde de, yani partner ilişkileriyle de yakınlaşmayla ilgili sorunlar yaşarlar, teslimiyetle ilgili sorunlar yaşarlar ve orgazm bozukluğu bir takım kişiler arası problemlere de neden olur. Kişinin psikolojisinde etkiler. Fizyolojik anhedonik orgazm bozukluğu diye özel bir geç boşalma durumu da var. Aslında buna tam geç boşalma diyemeyiz. Çok nadir görülen bir durum. Çok nadir erkekte meydana gelir. Bu erkeklerde geç boşalma değil de hiçbir şekilde cinsellikten haz almıyorlar. Geç ve kısmi boşalmadan farklı olarak hem emisyon, yani o semenin üretilme aşaması, seminal veziküllerden geçiş aşaması, hem de fışkırma aşaması gerçekleşmemekte. Ve o orgazmda olan, boşalmada olan pelvik tabandaki o 3 ile 9 kere süren kasılmalar olmamakta. Erkek zevk duygusunu yaşayamamakta. Bu çok nadir görülür. Cinsel doyumsuzluk dediğimiz bir problem daha var. Bunlar da orgazm olmalarına rağmen yeterli doyumu alamıyorlar. Yani bununla ilgili hatta Kinsey ve arkadaşlarının bir çalışması var. Yaşanan orgazm duygusunun her birleşmede aynı olmadığı ve tüm erkeklerin de 5'te 1'inde düşük yoğunlukta orgazm yaşadığını bildirmişler. Birazcık tedaviden konuşalım. Biyolojik bir neden yoksa, sadece psikolojik kaynaklıysa, eşle birlikte durum ortaya çıkıyorsa cinsel terapi, düzenli bir cinsellik ve sorunu aşmak bu şekilde mümkün olabilir. Cinsel terapinin başarısı diğer sorunlar kadar yüksek değil. Kişinin bu tedaviyi gerçekten istemesi ve kadının buna destek olması gerekli. Ama sizin narsistik ve obsesif kişilik özellikleriniz varsa, otokontrol duygunuz fazlaysa, işte o noktada cinsel terapiye ek olarak mutlaka sevgili beyler psikoterapi süreçlerinden de geçmeniz gerekecektir. Efendim o kadar çok anlattım ki umarım faydalı olabilmişimdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.